Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'nda bugün rengarenk donatlar yapacağız. Çok eğlenceli bir tarif. Bu tarife çocuklar da bayılacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurun kıvamını sizlere gösterdikten sonra hemen tarifin yapımına geçeceğiz. Geçmeden önce şunu hatırlatayım. Ben malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım tarifimize. Bunun için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 1 paket toz maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı da el yakmayacak sıcaklıkta ılık sütümüzü ekleyerek karıştıralım ve 10 dakika boyunca mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. ...10 dakikanın sonunda diğer malzemeleri ekleyerek devam edelim. 50 gram tereyağı ekliyoruz. 4 adet yumurtamız var. Bunlardan sadece bir tanesini bütün olarak ekleyeceğiz. Kalan 3 tanesinin de sadece sarılarını ekleyeceğiz hamurumuzun içerisine. Daha sonra üzerine 2 su bardağı un eleyelim. Ve 1 paket de vanilya ilave edip hamurumuzu bir karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayalım. Hamuru daha kolay toparlayabilmek için yoğurmaya hamur matının üzerinde devam edeceğim. Hamur matının üzerine de tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave edip elimi unlayarak kabın içerisinden hamuru aktarıyorum ve iyice yoğuruyorum. Bir 10 dakika boyunca iyice yoğurun. Özleşmiş, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Kıvamını bu şekilde sizlere gösterdikten sonra hamurumuzu mayalanması için bir kabın içerisine yerleştiriyoruz. Üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat boyunca mayalandırıyoruz. Yarım saat sonunda hamurunuzu bu şekilde kabarmış, taşmış olarak bulacaksınız. Bayağı güzel kabarmış ve mayalanmış. Hemen açıp elimizi unlayarak hamuru tekrar hamur matının üzerine aktaralım. Hamurumuzu güzelce toparladıktan sonra hamuru 2 parçaya bölelim ve ilk hamurumuzu iç kısımlarına doğru katlayıp yuvarlayarak bezemizi elde edelim. Daha sonra üzerine bastırıp merdane yardımıyla ince olacak şekilde açalım. Çok fazla inceltmeyeceğiz. Yarım santim inceliğinde olması yeterli. Çünkü bir kez daha mayalanacaklar ve tekrar kabaracaklar. Hamurumuzu istediğimiz kalınlıkta açtıktan sonra bir su bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar keselim. Daha sonra iç kısmındaki yuvarlakları oluşturmak için ben krem şanti sıkma aparatının ucunu kullandım. Siz buna benzer boyutta bir şey de kullanabilirsiniz. Hatta bu kısımda soda şişesinin uç kısmından da yararlanabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Hazırladığımız şekilleri küçük yağlı kağıtların üzerine koyup yan tarafa alalım ve mayalanmaya bırakalım. Bütün hamuru bitirene kadar bu şekilde açacağız ve şekil vereceğiz. Yaklaşık 25-30 tane donat elde etmiş olacaksınız bu şekilde. Hemen tarife devam etmek için kızartma kısmına geçiyorum. Bunun için bir tavanın içerisine donatların yarısında gelecek kadar olması yeterli sıvı yağ ekleyelim ve kızdıralım.
Yarım saat mayalanmış donatlarımızı sıvı yağın içerisine bırakıp kızartalım. Gösterdiğim şekilde yağı üzerlerine atarak bu şekilde banyo yaptırarak pişirirseniz orta iç ve kenar kısımları daha iyi pişecektir. Bu şekilde nar gibi kızarana kadar ilk yönünü pişirelim ve çevirip diğer yönünü de aynı şekilde pişirdikten sonra yağın içinden tek tek alalım. Eğer bu şekilde çok yağlı olacağını düşünüyorsanız, ki olmuyor da eğer öyle düşünüyorsanız donatları üzerini yağlayıp yağlı kağıdın üzerinde fırında da kızartabilirsiniz. O şekilde de gayet hafif oluyor. Bu şekilde tamamını kızarttıktan sonra hemen süsleme kısmının aşamalarına başlayalım. Bunun için benmari usulü yaklaşık 150-200 gram civarında beyaz çikolata eritelim. Siz dilerseniz sütlü ya da bitter de kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata biliyorsunuz biraz ağır oluyor. O yönden bunu tercih etmeyebilirsiniz. Diğer alternatifleri deneyebilirsiniz. Ama renk açısından tabii ki bu daha tatlı olacaktır. Erittiğimiz çikolatamızın üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Parlak, akışkan kıvamlı bir çikolata elde edelim. Çikolatamız da hazırsa hepsini bir araya getirebiliriz. Bunun için donatlar, çikolata ve süslemek için hazır pasta süsleri gerekli. Ben çikolatamı 2 farklı renkte renklendireceğim için 2 kaseye bölüyorum. Renklendirmek için toz gıda boyası kullanacağım. Elinizde varsa sıvı da kullanabilirsiniz. Ama şunu fark ettim, toz gıda boyalarının çikolatanın içinde çözünmediğini fark ettim. Ben daha önce krem şanti renklendirirken veya kek renklendirirken toz olarak kullanıyordum ve rengi direkt veriyordu. Ama bu şekilde koyduğumda çikolata renklenmedi. Daha sonra ben alternatif bir yöntem olarak bunu birazcık sulandırdıktan sonra çok az böyle bir damla üzerine su ekledikten sonra çikolatanın üzerine eklemeyi denedim ve o zaman renk ortaya çıktı. Eğer siz de tozla yapacaksanız mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa gerçekten renk vermiyor. De unutmadan şunu da söyleyeyim. Eğer gıda boyasıyla çalışıyorsanız mutlaka eldiven takın. Ben eldiven taktığım halde ellerimin hepsi boya içinde kaldı. Neden böyle oldu ben de anlamadım gerçekten. Demek ki bir yerlerden sızıyor. İlk rengi mavi olarak tercih ettim. Ben daha soft bir renk yapacaktım aslında ama benim istediğimden biraz daha koyu oldu. Siz daha az koyarsanız daha soft bir mavi olur. Diğer rengi pembe yapacağım. Bu da soft olsun istedim ama biraz daha kırmızıya döndü. Daha sonra bu iki rengi birleştirip mor elde edeceğim. O şekilde devam edeceğim süslemelerimi. Ellerim bayağı bir renklendi ama bu şekilde devam etmek zorundayız. Donatlarımızı önce çikolatanın içerisine batırıp daha sonra istediğimiz süsle birleştirebiliriz, dekor edebiliriz. Tamamen bu kısım sizin zevkinize kalmış. Eğer bu tarif videosunu buralara kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Destek veren, takipte kalan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi iki rengi birbirine karıştırıp lila elde etme zamanı. Bence bunu farklı renklerle de deneyebilirsiniz. Mesela sarıyla maviyi karıştırıp yeşil, kırmızıyla sarıyı karıştırıp turuncu da elde edebilirsiniz. O şekilde rengarenk çocukların bayılacağı güzel donatlar hazırlayabilirsiniz. Sizlere de bu şekilde fikir vermek istedim. Kalan donatlarımızı da lila renge bulayıp süslememize devam ediyoruz. Bu arada ben size güveniyorum. Siz benden daha iyilerini yapabilirsiniz. Daha güzellerini yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı
yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok teşekkür ederim. Yeni lezzetli tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın.